8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz Murat Tunalı. Murat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyiyim. İlginç bir konudan başlayacağız bugün. Bu kitap okuma alışkanlığından. Bizim Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı neden çok az? Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının çok az olmasının birkaç faktörü var, birkaç sebebi var. Bir tanesi özellikle görsel veri algıladığımız materyallerin hayatımıza çokça yaygınlaşması. Bunların en başında cep telefonu geliyor. Ve gündelik 4-5 saatten fazla cep telefonundan veri alışverişinde bulunuyoruz. Okuma ihtiyacımızı ise bu cep telefonundan olabildiğince fazla karşıladığımız için maalesef ki kitap okuma alışkanlığımız da buradan olumsuz etkileniyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Hayatımızda okumayı da tamamıyla kaldıramıyoruz. Şimdi görsel veriyi işlediğimiz beynimizin o kısmı maalesef ki okumayla alakalı noktada işlemeye başladığında zorlanıyoruz. Burada tahammülsüzlük ortaya çıkıyor, gözün yorulması ortaya çıkıyor, uykumuzun gelmesi ortaya çıkıyor. Bir takım sebepler ortaya çıkıyor ki okumayı sevmiyor olmamızın, okuyamıyor olmamızın temel sebepleri de bunlar üzerine kurgulanıyor. Şimdi benim verdiğim eğitimlerde, hızlı okuma eğitimlerinde bunu aşmaya çalışıyoruz. Verimli okuma, sağlıklı okuma, okuma psikolojisi ki literatürde böyle bir isim yoktur aslında. Ama insanın okuma anında yazınsal bilgiyi algılama esnasında bir halet-i ruhiyesi vardır değil mi? İşte o halet-i ruhiyeyi ifade edebilmek, onu iyi işleyebilmek, onu daha sağlıklı hale getirebilmek adına ben buna okuma psikolojisi diyorum. Ki eğitimin içerisinde de bunları işliyoruz, uygulamaya koyuyoruz. Bu sayede 2 günlük eğitimin sonunda kişinin gözünün algılama hızı, kapasitesi, mukavemeti, uykusunun gelmesi olayı bunların birçoğu oradan kalkıyor. Daha sağlıklı bir şekilde okuyabiliyor kişi. Peki daha iyi şekilde kitap okuyabilmek için nasıl bir alışkanlık sahibi olmalıyız? Bir kere ben şöyle düşünüyorum, hani ne kadar sağlıkta doğrudur, bir dönem belki bilirsiniz sık sık ya az ye derlerdi. Bir takım diyetisyenler buna eleştirel yaklaştı, bir takım diyetisyenler de olumlu gördü. Ben de aynı kanıdayım okuma esnasında. Açıkçası sık sık okuyup daha az sıkılacağımız zamanlarda okumayı tercih ediyorum. Yani şöyle düşünüyorum, nasıl ki vücudumuz beslenmek durumunda yemek, gıdaya ihtiyaç duyar, beynimiz de aynı şekilde zihinsel anlamda beslenmeye ihtiyaç duyar. Eğer ki bu besini biz sadece yarışma programlarını, sadece sosyal medyadaki videoları izleyerek beyin dünyamızı, zihinsel dünyamızı beslersek hayatımızda bir takım problemler yaşamaya başlarız. Örnek veriyorum, İbn Haldun'a atfedilen bir söz vardır. Der ki insan beyni değirmen taşı gibidir. Eğer onu yeterince beslemezseniz kendinden yemeye başlar. Bizim dünyamızda, zihin dünyamızda beynimizin kendinden yemeye başladığı olayların göstergesi de eşimizle yaptığımız tartışmalar, evladımıza karşı biraz daha gergin, biraz daha agresif onun tutumlarına karşı sergilediğimiz tavırlar, tutumlar, iş yaşamımızdaki tahammülsüzlüklerimiz, dışarıdaki sosyal hayatımızda yaşadığımız ve aşamadığımız sorunlar, bunların her biri aslında kendi beynimizin taşının kendinden yemeye başlamasıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle de biz zihin dünyamızı beslememiz gerekiyor ki kitap okumayı da hayatımızın içerisinde küçük küçük zamanlara sığdırmak gibi görüyorum ben bunu. Mesela biz cep telefonumuzu alıp saatlerce bakma kaygısıyla bakmayız. Bu beklentiyle elimize almayız. Küçük bir zaman bulmuşuzdur. O minik zamanı doldurabilmek adına, oyalanmak adına bir 5 dakika, 10 dakika bakmak üzere elimize alırız. Aynı mantıkla kitabımızı da yanımızda taşıdığımızda ki artık elektronik kitaplar da çıktı çokça, 5 dakikalık, 10 dakikalık okuma performanslarıyla zihin dünyamızı bıktırtmadan, kusturtmadan okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında okuma dediğimiz şey bizim kültürümüzde, sosyolojik olarak baktığımızda hani bir küçük çocuğun kendini annesi doyurmaya çalışır ya, yedirmeye çalışır. Çocuk da kafasını kenara doğru sallar böyle, istemiyorum doydum der. Ve zorla yedirmeye başladığında çocuk kusmaya başlar. Bizim zihnimiz de okumayla ilgili aslında istekli ama aç değil. Biz maalesef ki zihnimizi acıktırmadan tok bir şekilde yedirmeye çalıştığımız için günlük hayatımızda da okumayı sevmiyoruz. Okumaya karşı iştahımız kapalı oluyor. Aslında neden okumayı sevmiyoruz sorusunun da cevabı oldu herhalde, Evet, değil mi? aynen öyle. Doğru. Evet. Hocam öğrettiğiniz yöntemlerle sınavlara girenler uzun paragraf sorularında
20-30 saniyede nasıl soru çözebilirler? Evet, güzel bir soru. Şöyle ki bizim doğal halimizde bir soruyu çözme süremiz aşağı yukarı 1-1,5 dakikayı, hatta bazı öğrencilerde 3-4 dakikayı bulabiliyor. Hatta bazı paragraf sorularına, ki şu dönemde sınav süreçlerinde geçmiş olduk ama her yıl neredeyse 5 milyondan fazla öğrenci sınava giriyor. Üniversite sınavı, liselere giriş sınavı ve birçok sınav olmak üzere topladığımızda bu sayı 5 milyonun üzerinde oluyor. Ve bu öğrencilerin büyük bir kısmı bilgi olarak tok oluyorlar, doymuş oluyorlar ama bilgiyi organize etmek adına sorular üzerinde okumaya başladıkları zaman maalesef ki çuvallıyorlar. Şimdi şöyle düşünelim, ben şu anda konuşma hızımla konuşursam 1 dakikada en fazla 150 ila 200 kelime arasında konuşabilirim. Kendimi zorlamaya çalıştığım zaman hani rapçi Ceza gibi bla 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 diye ağzımdan kelimeler çıkacaktır ve hiçbir şey anlaşılmayacaktır. İşte insanlar hızlı okuma dedikleri zaman akıllarına bu geliyor. Sanki hızlı konuşurcasına okumak olarak addediyor. Oysa hızlı okuma teknikleri dediğimiz şey kelimeleri resim olarak görüp anlamlandırmaya çalışıyor. Beynimizin özellikle şu arka kısmındaki görsel kısma, görsel yani görmekle ilgili kısma kelimeleri üçerli, dörderli gruplar olarak gönderdiğimizde okuma kısmı normalden 3 kat, 4 kat daha hızlı gerçekleşiyor ki buna terminolojide blok okuma yöntemi deniyor. Ben bu yöntemi insanlara 2 günde 14 saatte öğretiyorum. Mesela hafta sonları benim neredeyse her hafta sonu her ay bir eğitimim olmakta. Bu eğitimlerde ilk 3 saatte teorik bilgileri aktarıyorum. İnsan neden yavaş okur? Nasıl sağlıksız okur? Okurken niye uykusu gelir? Bunları aktarıyorum. Bu bilgileri aktardıktan sonra kişi sanki böyle benim ayağımda taş bağlıymış da suyun üzerinde durmaya çalışıyormuşum gibi bir yükten kurtulur adeta. Bunu öğrendikten sonra hızlı okuma tekniklerini öğretiyorum. İşte görsel algılama hızı artıyor. Birim zamanda 1 saniyede nereden baksanız 8-10 kelimeyi görebiliyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde bir kitap sayfasını 30 saniyede okuyup algılayabiliyor. Hatta ben şöyle bir şey yapıyorum. Eğitimin 10. 12. saatlerinde kişiye yavaş okutturtuyorum. Yavaş okumaya çalıştığında anlayamıyor. Anlayacağı şekilde oku dediğimde, zorladığımda ise kendi doğal okuma hızı hızlı, eski okuma hızının 2-3 katı kadar hızlanmış hali oluyor. Yani özel çaba sarf ettirmiyoruz. Anlat dediğimde de anlatacağı okuma hızı hızlı okuma hali oluyor. Bu sayede de kendisine ispat etmiş oluyoruz. Hani nasıl hızlı okuduğunu anlıyor dediğimiz zaman genelde eğitimlerde hızlı okutturarak kişiye ispat etmeye çalışılır. Bense tam tersini yaptırtıyorum. Yavaş okutturuyorum. Yavaş okuyamayınca kişi anlayamıyor, okuyamıyor da. Dolayısıyla anlayacağın şekilde oku dediğim zaman da hızlı okumuş oluyor. Bu sayede gözü 1 saniyede aşağı yukarı 8 ila 10 kelime arasında işleyebildiği için otomatik olarak hızlı okumuş oluyor. Siz aslında konsantrasyonu doğru yere yönlendiriyorsunuz. Biraz daha öyle, evet. Dikkati ve konsantrasyonu yoğunlaştırmayı öğretiyoruz. Kitap okurken de bu çok oluyor. Yani mesela bir sayfayı okuyorsunuz, sonra ne okuduğunuzun farkında bile değilsiniz. Tekrar başa dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu konsantrasyonu artırmanın yolu da bu sanırım. Kesinlikle. Bakın şöyle bir şey oluyor. Kişi kitabı eline alıyor, okuyor. Sayfanın içinde bir kelimeye dalıyor. Mesela dağ kelimesini, Zümrüt-ü Anka, kuşu Kaf Dağı'nı, dağ, Uludağ, kayak. Ben hiç kayak yapmadım ki. Acaba nasıl olacak? Uludağ, ama bu sene de şimdi yaz geldi, artık denize gitmek lazım. Ay denizde oteller de çok pahalandı bilmem ne derken ülke ekonomisine kadar gidiyor kişi. Yani kitabın içinde bir dağ kelimesinden yola çıkarak kafa bir dünya yere gidiyor. Sonra sayfaları çevirdiğini fark ediyor. Ben bu kadar sayfa okumuş ama hiçbir şey hatırlamıyorum diyor kendi kendine. Yani dikkat ve konsantrasyonu bir bağlamda kendimiz de dağıtabiliyoruz, manipüle edebiliyoruz. İşte bu eğitimin güzel yanı aslında dikkati ve konsantrasyonu odaklamak, yoğunlaştırmak. Bununla alakalı da biraz eğitim veriyoruz. Peki bu eğitimi kaç yaş grubunda soru veriyorsunuz? Genel olarak Öğrencilerde Türkiye'de dahil bakın mi? bu çok güzel bir soru. Türkiye'de bu biraz endüstri olduğu için maalesef ki para harcama konusunda daha böyle yıpranmamış olan anne babalar işte ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıfta hiç sorun yoktur. Çünkü anne baba çok heveslidir ve para harcamayı sever. Bu nedenle de ilkokul öğrenciler için hızlı okuma diye verilir. Ama şöyle bir problem vardır. Çocuğun kelime dağarcığı henüz oturmadığı için o eğitimler çocuğa aslında zarar da veriyor. Çünkü kelime dağarcığını geliştiremiyor çocuk hızlı okurken. Hızlı okumada kelimeleri ikişerli, üçerli görmek gerektirir.
Aynı zamanda çocuk bunu yapamadığı için şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Çocuk kelimeleri sallıyor, kafadan atıyor, uyduruyor. Ve bu da okuma alışkanlığına da zarar veriyor. Kelime dağarcığı Aferin. gidiyor, güdüleniyor, güdük kalıyor, küçük kalıyor. Aynı zamanda kelimeleri uydurduğu için okuma alışkanlığı da zarar görüyor. Ve maalesef ki bu bir endüstriye dönüştüğü için anne babalar çokça suistimal ediliyor. İlkokul 1. sınıf için hızlı okuma, 2. sınıf için hızlı okuma diye çokça veriliyor. Anne babanın derdi çocuk okumayı sevsin. Bu okumayı sevdirme değildir bu eğitim. O mevcut olan okumayı hızlandırmak, iyileştirmektir. Şekillendirmek. Ama siz şimdi çocuk okumayı sevsin, okuma noktasında daha hevesli olsun, kendini geliştirsin istiyorsunuz. Çocuğun özellikle 4. 5. sınıfa kadar kelime kelime okumaya, seslendirerek okumaya, tane tane okumaya, okurken hayal kurmaya, bunlara ihtiyacı var. Hızlı okuma teknikleri bunların hepsini es geçtiren bir yöntem. Bizim amacımız onunu elemiş, eleğine asmış, artık sınavlarda zaman yetirememe sorunu yaşayan öğrenciler için bu eğitimi verdirebilmek. Ama o ayrı, bu ayrı. Hızlı okuma eğitimi biraz daha mevcut okuma yöntemini geliştirmiş çocuklar için geçerlidir. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun, Çok çok güzel bir teşekkür sohbet ediyorum. oldu Murat Bey. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz Murat Tunalı. Kendisiyle özellikle kitap okuma alışkanlığına dair çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.